Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün nefis mi nefis bir hamurdan iki farklı börek tarifi ile geldim. Çıtır çıtır soğanlı, cevizli börek tarifine hemen bekletmeden geçelim. 2 su bardağı ılık süt uygun bir kaba alınır. 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı kuru maya eklenerek maya eriyene kadar karıştırılır. Biraz un ilavesi yapılarak karıştırmaya devam edilir. 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Pürüzsüz olana kadar karıştırılır tüm malzemeler. Evet, kalan un kontrollü bir şekilde ilave edilerek yumuşak, eli hafif yapışan bir hamur yoğrulur. Toplamda 8,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizler kontrollü ekleyin lütfen. Evet, hamur pürüzsüz olana kadar yoğrulmaya devam edilir. Evet, en son yoğrulan hamurun üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenilerek hamurun üzeri toparlanır ve mayalanmaya bırakılır. Büyük soğan yemeklik doğranır, uygun bir tencereye alınır. Üzerine bolca zeytinyağı eklenerek soğanın kokusu çıkana kadar kavrulmaya bırakılır. Kavrulan soğanların üzerine 300 gram ince çekilmiş ceviz ilave edilir ve birlikte 5-10 dakika kavrulmaya bırakılır. Bu aşamada yağ azaldıysa biraz yağ ilavesi yapabilirsiniz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, biraz karabiber eklenerek karıştırılır ve altı kapatılır. Soğumaya bırakılır ilk harç. Soğan ve cevizin böreği muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka soğanı kullanın. Evet, altını kapattım. Soğumaya bırakıyorum. Mayalanan hamurun gazı çıkartılarak tezgah üzerinde tekrardan yoğrulur. Evet, iki bezeye kesilir hamur. Tekrardan beze haline getirilir. Evet, ilk beze 5 eşit bezeye tekrardan kesilerek yuvarlanır. Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Pürüzsüz olana kadar bezeler yuvarlanır. Evet, diğer bezemiz de 2 eşit bezeye ayrılır ve yuvarlanır. Evet, büyük bezemiz tekrardan yuvarlanır düzgün bir şekilde. Biraz un serperek merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açılır.
Diğer beze de aynı işlem yapılır. Merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açılır. Evet, açılan bezelere biraz zeytinyağı gezdirilir. Üst üste alınır. Elimizle üzerine bastırarak sündüre sündüre orta incelikte hamur açılır. Evet, yeteri kadar açılan hamurun üzerine bolca iç harçtan dökülür. Her tarafına gelecek şekilde yayılır. Hamuru her iki taraftan rulo olacak şekilde sarılarak ortada buluşturalım. Evet, sardığımız ruloyu her iki taraftan S olacak şekilde tekrardan katlayalım. Ortada buluşturalım. Elimizle bastırarak düzleştirelim. Merdane yardımı ile orta incelikte tekrardan açalım. Evet, açılan hamur ortaya doğru katlanarak tekrardan toplanır. Fırın tepsisine alınır. Fırın tepsisi boyutunda elimiz ile bastırarak tekrardan açalım. Açılan hamuru ters düz yapalım. Diğer taraf daha düzgün olduğu için üste gelmesini sağlayalım. Biraz toplandığı için tekrardan elimizle tepsiye yayalım. Ve mayalanmaya bırakalım. İsterseniz daha böyle kabarık bir börek istiyorsanız daha kalın yapabilirsiniz. Ben biraz çıtır istediğim için bayağı incelttim tepsi büyütüğünde. Evet, vaktimiz varsa mayalanmaya bırakalım. Bu aşamada da diğer hamurun bezeleri açarak diğer böreğimize geçelim. Evet, ilk bezemiz az unlanarak ince ortalıkta oklava yardımı ile açalım. Hazır yufka büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Evet, açılan yufkaya her tarafına gelecek şekilde zeytinyağı sürülür. Ortadan ikiye kesilir. İç harç her tarafa gelecek şekilde azar azar dökülerek yayılır. Rulo sarılır. Her iki parça ayrı ayrı. İlk rulo gül böreği şeklinde yuvarlanır hafif burkarak. Diğer rulo da burkarak gül böreğinin etrafında sarılır ve fırın tepsisine alınır.
Evet, ikinci bezle de açılır, yağlanır ve iç harç koyularak rulo sarılır. Evet, burkarak tepsinin etrafında rulolar sarılarak börek şekil verilir. Üçüncü bezde de aynı şekilde açılır, yağlanır, iç harç koyularak rulo sarılır. Tepsiye yerleştirilir tekrardan. Evet, dördüncü bezemizde aynı işlemi uyguladık. Rulo sarılarak tepsiye yerleştirilir. Kenar kısımlarını biraz alta doğru saklarsanız böreğinizin şekli daha düzgün olacaktır. Evet, son beze de aynı işlem uygulanarak tepsinin etrafında sarılır. Evet, ikinci tepsi böreğimiz de hazır. Üzerine hafif zeytinyağı gezdirerek her tarafına gelecek şekilde sürülür. Vaktiniz varsa böreklerinize bir 30 dakika tepsi mayası yaptırın. Eğer yoksa 170 dereceli alt üst fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.